Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi beklentilere paralel bir şekilde %6,4 olarak gerçekleşirken bir diğer önemli veri olan İşsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 406 bin kişi olarak açıklandı. Dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını görürken dün 8,50 Türk lirası fiyat seviyesinin üzerini test ettiğini gördük. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,55 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,45 ve 8,38 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Whiteman, para politikası ile maliye politikasının beraber yürütülmesi gerektiğini söylerken, desteklerin zamanlı ve hedefe uygun devam etmesi gerektiğini de vurguladı. Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarında yaz boyunca bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,26 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan büyüme rakamları beklentiye uygun olarak gerçekleşirken birinci çeyrekte büyüme %6,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısında ise azalış devam ederken başvurulardaki sayı 406 bin olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık getirilerinde görülen hafif yükseliş paritede kısmi geri çekilmelerin yaşandığını gösterdi. Fed üyesi Kaplan, iş gücü piyasasının istihdam seviyesinden daha sıkı olduğunu söylerken, New York Times'a çıkan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın altyapı paketi 6 trilyon doları aşacak. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,22 ve 1,2220 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,2160 ve 1,2130 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın görüşmelerinin olumlu ilerlemesi fiyatlamalara yansırken Brent petrolün haftalık kazancı %5'e yaklaştı. Japonya Petrol Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklamada anlaşmanın doğrulanmasıyla 3 ay içerisinde İran'dan petrol ithal etmeye başlayabileceklerini açıkladılar. Dün açıklanan ham petrol stokları beklenilenden daha fazla gelerek 1,6 milyon varil azalış gerçekleşti. Brent petrole teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 69,65 ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a